Evet, bir yayında daha Necati Şefimle buluşuyorum. Necati Şefim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine mutfakta hem geleneksel hem de şahane lezzetler var. Bugün menümüzde ne var? Bugün size vişneli tarhana çorbası tarifi vereceğim. Vişne taneli olacak. Harika. Bir farklı detay daha var, onu da açıklayacağım. Çok güzel bir ayva dolması yapacağız. Sefercelliye dolması yapacağız. Oo. Bir tane kirde kebabı yapacağız. Bir de baba ganoush yapacağız. Evet, baba ganoush, vişneli tarhana çorbası denediniz mi hiç bilmiyorum, bu lezzet kaçmaz. Ayva dolması ya da bunu elma dolmasıyla da yapabilirler değil mi? Aynen. Ayva ya da elma. Bir de kirde kebabı var. Evet. Menümüzde bunlar var. Peki hangisiyle başlayalım? Şöyle hemen çorbayla başlarız ya. Çorbanın bir tarifini alalım mı? Vişneli tarhana çorbası denemediyseniz malzemeler gelsin ekrana. Şefimden de Tamam. nasıl yapılacağına dair bilgileri alalım. Hemen söyleyeyim. Anadolu'nun her yöresinde farklı tarhanalar var. Nereden aldığınız önemli değil. Tarhanayı aldınız. Uşak tarhanası olabilir. Nereden Uşak aldığınız olur, önemli Çorum değil. tarhanası olur, Çanakkale tarhanası olur. Anadolu bol bu konuda. Tarhanayı aldınız. Hızlıca iftara yetiştirmeniz gerekiyor. Hemen tencereyi koydunuz, ısıttınız. Tereyağını koydunuz. Biber salçası, domates salçası ki ben biber salçasını tercih ederim. Çünkü domatesin asit tadı yemeğin çok önüne geçer diye çoğu zaman ben biber salçası kullanıyorum. Bütün peki şeylerde mi öyle? Bütün çorbalarda ve Şimdi ben yemeklerde geleneksel mi? yemekler yaptığım için daima biber salçası kullanıyorum. 18. yıl sonrası ise tariflerimde domates, 18. yıl sonra öncesi ise biber salçası kullanıyorum. Peki biz de Tarhanada sizin tarifinize uygun yapacağız bu tarhanayı. kesin çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Tenceremizi ısıttık, tereyağımızı koyduk, biber salçamızı koyduk, şöyle bir kavurduk. Bir miktar sarımsağı kestik, sarımsağı da kavurduktan sonra toz tarhanamızı döktük. Toz tarhanayla şöyle bir harmanladıktan sonra, işte burada detayı, kimi ya su koyar, ya kemik suyu koyar, süt Tarhanaya. tarhanaya. İlk defa duydum bunu. Çok farklı olacak. Yani bu tarif Hititler dönemine kadar dayanan bir tariften bahsediyorum. Şimdi bu tarif için 2 litre süt yapıyoruz. Kaç kişilik çorba çıkar? 4 buradan? kişilik. 4 kişilik. Tabii kabın büyüklüğüne göre. 4 kişilik bir çorba tarifi verdim ben burada. 2 litre sütü koyduk. Şöyle bir pişirdik. Evet. Fokurdadı. Fokurdadıktan sonra servise almadan önce, birkaç dakika önce vişne tanelerini üstüne koyduk. O sütün belki yerken bizi bıktırabilecek tadını vişne ekşisiyle şöyle bir terörize ettik. Harika. Ve iftar saatini şöyle hem besleyici hem sağlıklı hem de ekşili bir çorbamız oldu. O kadar pratik ama şefimin anlatmasından anlıyorum tabii ki. Hayal ediyorum şu anda. Ben biraz süsledim böyle ama Bir o kadar da pratik hakikaten. lezzetli. Anlatırken Teşekkür bile ederim. böyle ağzım sulandı, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Peki, vişneli tarhana çorbasını yaptıktan sonra ayva ya da elma ne seversiniz bilmiyorum ama lütfen bu tarifi not alın. Bu dolma kaçmaz. Şimdi sefercelliye ya da tufah dolması diye geçer kayıtlarda. Kış mevsiminde olduğumuz için ayva dolması aladır diye düşünüyorum. Hemen tarifini vereyim. Malzemeler ekranda arzu eden sevgili seyircilerimiz için. Aynen öyle. Ayvaları aldık. Bir bıçak yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla ayvaların içerisine oyduk. Bir miktar, yenilebilir bir miktar bıraktık ayvada. Altında deldik. Tabii altını etmedik, açmadık. İçine oyduk. Fırına verdik. Bir miktar yumuşattık ayvaları. Peki. Yani dokunduğumuz zaman... ön pişirme yaptık. Ön pişirme yaptık. Dokunduğumuz zaman yumuşak kıvama geldi. Kenara bıraktık. Şimdi içini dolduracağız. Peki Evet. içi için ne lazım? İster kuzu ister dana. İnce bir kıyma. Kıyma şöyle bir kavurduk ya tereyağında. İçerisine badem, dolmalık fıstık, kuş üzümü, soğan, haşlanmış pirinç, kekik, pul biber, tarçın, karabiber, bir de üzüm pekmezi. Ha, üzüm pekmezi de var. Evet. Üzüm pekmezini şöyle bir gezdirdik. Güzelce bir pişirdik. Pişirdikten sonra aldığımız bu içi ayvanın içerisine doldurduk. Etle ayvanın entegrasyonu sağlansın diye ve tatları birbirine geçsin diye kestik. Üstünü kestik. İçini çıkarmıştık ya. Evet. Kestiğimiz kapağı aldık. Ayvanın üzerine koyduk. Tekrar fırına verdik. Allah. Bir miktar şöyle bir hasbihal oldular. Sonra çıkardık. Servis tabağına aldık. Şöyle biraz da süsleriz. Üzerine güzel bir pekmez daha dökeriz. Sonra da servis Afiyet ederiz. şeker olarak yeriz. Alınacak olan lezzete bakın ve sağlıklı beslenmeye bakın. Alınacak olan lezzette bir dimağın ne kadar çok lezzet duyusu varsa hepsini Harekete bu yemekte geçiriyor.
alabiliyorsunuz. Allah'ım, şefimin anlatımına bakar mısınız? Hayal ederken bu kadar ağzımız sulanıyorsa, yani o tadı hissedebiliyorsak yerken düşünemiyorum. Teşekkür Peki ederim. yine sizin yorumunuzla çok sevilen baba ganoush tarifini seyircilerimizle canlı yayınımızda paylaşalım mı? Hemen paylaşayım. Malzemeleri ekrana getirelim öncelikle. Tamam. Neler var? 4 tane köz patlıcanımız var, 200 gram süzme yoğurdumuz var, bir miktar zeytinyağı, maydanoz ve tuz. Biraz da ben böyle renkli olsun diye arzu edilirse ben Baba biber ganoush nasıl bir lezzettir? Baba Neyin ganoush- yanına servis edilir? Tavsiyeleriniz neler? Tamam. Baba ganoush yöreden yöreye değişir. Bazı yörelerde etli yaparlar, bazı yörelerde etsiz yaparlar. Hangi yörenin lezzetidir baba ganoush? Baba ganoush daha çok Lübnan ve Arap mutfağından Osmanlı ya da Türk mutfağına Anadolu'ya gelmiştir. Bugün hemen hemen bütün lokantalarımızda baba ganoush az önce söylediğim gibi farklı lezzetlerde yapılır, tüketilir. Ben biraz burada göstermek istememin sebebi bu tarz yemekleri lezzetli ve pratik ya. Humus gibi, mutabbal gibi, muhammara gibi, baba ganoush gibi lokantalarda ya da restoranlarda gördüğümüz mezeleri evlerde de yapabilmemiz için aslında ben bugün baba ganouş'u seçtim. Yani bunlar pratik ama mesela sofraya konulduğu zaman, işte bir etin yanına konulduğu zaman yemeğin lezzetini ve kalitesini de arttırıyor, değil mi? Muhakkak bu side dish dediğimiz, yani yemek yanında bir garnitür de olabilir. Sabah çocuk okula gitmeden önce hafif ekmek kızartılır, ekmeğin üzerine sürülür ve tüketilir. Böyle de bir şey vardır, amacı vardır. Dolayısıyla bu yemekler hızlı, çabuk, pratik ve lezzetli ve de sağlıklı. Şimdi patlıcanlarımı ben közlemiştim. Şöyle küçük küçük parçalar haline getirdim. Hiç böyle robot vesaire kullanmaya gerek yok. Aldım. Hemen buraya attım. Oldu değil mi? Bakın bu ne kadar pratik. Şahane hızlı. oldu. Şimdi közledim ama. Siz yapınca kolay oluyor da şefim, evde biz deneyince Teşekkür ederim. bilemiyorum aynı Ya- kolaylıkla doğrayabilecek miyiz? Ev hanımları çok becerikli. O konuda hiç şüphem yok. Şimdi katıyoruz. Böyle güzel bir zeytinyağı kattım. Şimdi Sunum da çok önemli. Bakın Evet. mesela bakır kabın içerisinde ne kadar güzel duruyor. Yaptığımız şeyler değil mi şefim? Yani yaptığımız lezzetler kadar sunumumuz da çok Ya- önemli. bazen misafirlerle şöyle şey diyoruz. Hani dağınık ortalık. Diyorum ki ne yaptınız diyorum. Biz hiçbir şey yapamadık diyor. Sonra diyorum ki onu tabağa koyana kadar göremezsiniz, Değil mi? bilemezsiniz. O dağınıklığın içerisinden tabaktan o kadar güzel bir süsleme çıkıyor ki, yemek çıkıyor ki onlar da çok hoşuna gidiyor. Biraz böyle zenginleştireceğim. Sarımsak doğradınız Sarımsak içine. doğradım. Sonra ne kattınız? Pul biber. Pul biber ve şöyle kuru kekik kattım. Of. Biraz da tuz. Biraz maydanoz yakışacak sanki. Şöyle maydanozu da koydum. Azıcık karıştıracağım. Ben sizden küçük bir asistanlık isteyeceğim. Hemen. Teşekkür ederim. Onu alabilirim. Oh, çok iyi. Bunu kattım. Bu aynı zamanda benim sunum tabağım da olacak. Böyle koydum. Yoğurdumu alayım. Şimdi aslında küçücük bir dokunuşla Teşekkür çok ederim. basit bir lezzetin ne hale geldiğini de göreceğiz canlı yayında. Yoğurdu ister katarlar ister direkt altına koyabilirler. Ben Yoğurt süzme yoğurt mu şefim, süzme normal yoğurt, yoğurt süzme mu? yoğurt kullandım. Normal yoğurt biraz sulandırabilir değil mi? Evet. Biraz sulandırabilir. Biraz da bekleyecekse, iftar saatinden önce yapacağınız için bunu biraz sulandırabilir. Böyle karıştırdım. Şimdi sunuma geçtim. Biraz yoğurt aldım. Yoğurtta sarımsak var mı? Yok. Yok. Ama arzu edilse koyulabilir. Ama zaten baba ganoush'un içerisine epey koydunuz değil mi sarımsak? Aynen öyle koydum. Şöyle sarımsak çok da yakışıyor ama. Herhangi bir mesleğe çok yakışıyor sarımsak. Şöyle bir yatak. Vallahi hiç pişmedi ama şu stüdyoyu şu anda öyle bir koku sardı ki. Yani yeme de yanında yat. Teşekkür ederim. Şöyle. Şefim harikasın. Küçücük bir dokunuş. Bambaşka bir lezzet ortaya çıkarttı. Şimdi bu baba ganoush'un yanına diyelim ki akşam bunu yaptık iftar sofrasına. Ne yakışır? Ana yemek olarak mı? Evet. Güzel oldu değil mi? Güzel, şahane oldu. Üzerine ne kattınız? Kırmızı pul biber. Süslüyorum kendim şöyle. Şefim vallahi ellerinize sağlık. Teşekkür O kadar ederim, güzel çok ki. sağ olun. Ne yapalım yanına? Güzel bir kirde kebabı yapalım mı? Az önce domatesten falan bahsettik ya.
Şu anda tarif verelim mi? Verelim. Hadi o zaman güzel bir kirde kebabı tarifi de gelsin. Bu da şöyle, iftar saatine yakın yapılabilecek bir hızlı yapılıp sıcak sıcak yenilebilecek bir tarif. Harika. O zaman sıcak pide de alınsın. Kirde kebabının nasıl yapıldığını şefim bize anlatırken malzemeleri de ekranda lütfen not alın. Tamam, hemen şöyle hayal ediyorum. Herkes ev ahalisi sofraya oturdu. Evet. Ocağın başında iftar saati bekleniyor, çorbalar konulmuş. Hemen etler küçük küçük şeritler halinde kesilmiş. Yufkalar küp küp doğranmış. Evet. Yufkalar tereyağında sarımsakla, taze kekikle kıtırlaştırılmış. Of, Süzme yoğurdumuz yanımızda duruyor. of. Az önce etler de duruyor, söylediğim Evet. ince şerit halinde kesilmiş etler. Yan tarafında domatesler ve arpacık soğanları. Tamam mı? Tereyağımızı ısıttık. Hızlıca bir miktar da sıvı yağ koyduk ki tereyağı yanmasın diye. Sade yağ olmayanlar için söylüyorum. Soğanımızı attık, arpacık soğanlarını. Şöyle bir çevirdik. Evet. Etimizi attık. Etimizi şöyle bir çevirdik, mühürledik. Ondan sonra kapya biberlerimizi, kırmızı ve yeşil, küçük küçük kapya biberlerimizi kestik ince ince. İçerisine attık, şöyle güzel bir çevirdik. Ama böyle kaktıra kaktıra değil. Nazikçe. Eti incitmeden, çevirerek böyle, alttan alarak, üste doğru koyarak. Ondan sonra tuzumuzu attık, kekiğimizi, pul biberimizi attık. Of. Süzme yoğurdumuzu bir kaba aldık. Kıtır yufkalarımızı koyduk üzerine. Sarımsaklı, taze kekikli. Üzerine de etimizi döktük. Sonra da ezan okundu. yedik. Afiyetle yedik. Şefim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine Necati Şef gerçekten damak çatlatan lezzetleri bizlerle buluşturdu. Efendim sofranız bereketli olsun. Bir de Necati Şefim sohbetler de lezzetli olsun değil mi? Ya sohbetsiz olmaz. Olmaz. Sizin böyle tatlı sohbetiniz gibi ne güzel anlattınız bu Teşekkür çırpıda. ederim. Hadi bakalım sofranız bereketli olsun.